Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Öncelikle hazır aklımdayken söyleyeyim çünkü bazen unutabiliyorum. Geçen hafta yaşadığım hastalık sırasında geçmiş olsun dileklerini bana ileten ve yapmış olduğum yorumlardan fayda sağlayıp Allah razı olsun diyen herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. İyiyim, şu anda bir şeyim yok. Ee, Her şey yolunda diyelim. Ee, Bugün Amerika'da Başkan Powell'dan yani Fed Başkanı Powell'dan açıklamaları bekleniyor. Zaten faizde bir değişiklik yapması beklenmiyor. Faiz indirimlerine de Eylül ayında başlaması bekleniyor. Ama Powell çok iyi konuşan, piyasalara iyi, doğru mesajlar veren, sabırlı bir şekilde birçok soruya cevap veren ve geçiştirmeyen, işte 3-5 tane soruyu birden alıp arada böyle karambole falan getirmeyen, yani bu konularda iletişim olarak çok iyi bir başkan. O konuda dört dörtlük, hiçbir şey diyemeyiz. Ama para politikasının kurgulanması konusunda, yani para politikasında faizi faizi indirmişti ilk başta, faiz artışına geçmekteki yavaşlığı, parasal genişlemeyi durdurmadaki yavaşlığı çok e, tartışılmış, eleştirilmişti. Şimdi de geç kalması eleştiriliyor. Geç kalıyor gerçekten. Kaldı bile hatta. O yüzden bu akşam bakalım ne diyecek diye bekliyor piyasa, ama ben geç kalmaya devam edeceğini ve burada savaş nedeniyle de belirsizlik olduğunu falan söylemesini bekliyorum. Yani piyasaları gerecek, piyasalar üzerinde olumsuz etki yaratacak bir açıklama yapmasını bekliyorum. Fakat bunun etkisinin de sınırlı olmasını, süre olarak belki bir iki günlük bir etkisi olmasını bekliyorum. Yani satalım alalım falan gibi şeyler düşünüyorsanız e, hızlı hareket edebiliyor olmanız lazım. Ee, Yani kendiniz de böyle teknik analizden anlayıp desteklerden yukarı döndüğü zaman tekrar almanız, işte eğer dirençler geçilemiyorsa tekrar satmanız falan gibi işler yapmanız lazım. E, Beni takip eden insanların küçük bir bölümü ancak bu kadar kısa süre içerisinde hareket edebilir. Çoğu insan akşamları belki bir hikaye dinler gibi dinliyor. Hatta otomobillerinde dinleyenler var. Bana gönderiyorlar. Yani arabasını kullanmaya devam ediyor. Burada ben grafik paylaşıyor olsam bile onlar beni dinliyorlar sadece. Yani böyle bir e, radyo gibi de değerlendiriliyoruz. Yani o yüzden bu tip işlere girişmek istiyorsanız, kısa süreli böyle al sat yapacaksanız, bu kısa süre içerisinde de hareket edebileceğiniz enstrümanlarda olması lazım. Mesela siz yatırım fonları, tefas fonları üzerinden bir yatırımınızı yapıyorsanız zaten böyle bir hızlı hareket etme imkanınız yok. Bu kadar kısa sürelerde al sat yapabilme imkanınız yok, ama bana yazanların içerisinde diyorlar ki biz Forex'te işlem yapıyoruz. Tamam, o zaman Forex'te çok kısa sürede işlemler yapabilirsiniz. Ve de tavsiye etmediğim bir şeydir. Bunun da altını çizeyim. Yani bu Forex işlerinde 90-90-90 kuralı vardır. Ne demek bu? Şöyle, bu işlere giren insanların %90'ı 90 gün içerisinde sermayesinin %90'ını kaybediyor. Yani 3 ay içerisinde bütün paranızı bırakıp çıkabilirsiniz oradan. Ki bu ne kadar agresif olduğunuza bağlı. Bir ayda da bitirebilirsiniz, 2 ayda da bitirebilirsiniz. Zamanında Türkiye'de bu işler yapıldığında benim duyduğum, yani bu forex şirketlerinin genel müdürlerinden vesaire, 2 ayda bitiyor insanlar ve ondan sonra da buna böyle e, yani bundan böyle vazgeçemez hale gelenleri oluyor bazılarının dediler. Ve onlar da bunun müptelası olanlar da maaşlarını alınca gelip Forex'e yatırıyorlar. Yani her ay getirip para yatırıyorlar ve her ay kaybediyorlar bu paralarını. Ve çok acıklı bir durum tabii. Yani hiç parası olmayan bir insanın çaresizlikten bu işlere girip de böyle elindeki 3 kuruşu bile kaybetmesi bir taraftan acıklıyken, bir taraftan da zaten iyi kazanan bir adamın durup dururken başına böyle bir
bela açmak için kaşınması ve gidip parasını da oralarda kaybetmesi kötü bir şey. O yüzden biz diyoruz ki spekülasyon yapmayın, yatırımcı olun. Şimdi bugün biraz haberlerden bahsedeceğim. Bunları da niçin anlattım? Çünkü Fed Başkanı beklenirken piyasalarda biraz böyle e, durgunluk olur. Yani biraz aşağı gider, biraz yukarı gider, böyle küçük dalgalanmalar olur. Ve Fed Başkanı konuşurken daha büyük dalgalanmalar olur. Fed Başkanı'ndan sonra biraz böyle piyasalar bir yön arar falan. Ertesi günü, Perşembe günü piyasa oturur. Yani bazı tabii arkadaşlar çok seviyorlar bunu. Benden de çok isteniyordu zamanında. Ben işte ya gereksiz falan diyordum ama işte Powell konuşurken program yapalım. Hemen yorumlayalım. Oradan da insanlar baksın. Altın mı çıkacak? Yoksa Nasdaq mı düşecek? Gümüş mü çıkacak? Ethereum nasıl gidecek abi falan gibi böyle. Bunlar çok geçerli olan şeyler değil yani. Ertesi günü bakmak lazım. Şöyle bir haberlere bakacağım. O yüzden bugün biraz böyle beni radyoda dinleyenlere biraz hitap edecek bir program yapayım dedim. Şöyle işte mesela Bloomberg Orta Doğu kısmını açıyorum. Orta Doğu'da tabii ilk olarak bütün dünyayı da ilgilendiren şey işte İran Savaşı. Burada İran'ın petrol ihracatının halen daha böyle çok arttığından bahsedilmiş. İlginç. İkinci sırada tabii ki e, yani Trump'ın yaptığı işlerin doların e, hakim gücüne zarar vermesinden bahsedilmiş. O da doğru zaten. Ve işte Wall Street böyle çok şahin bir konuşmanın hisse senedi piyasasında satış getirebileceğinden korkuyormuş. Korku falan değil bu. Getirebilir. Biz de bekliyoruz zaten. Bir alım fırsatı olacak. Kenardaki parayı eklemek için güzel bir fırsat olabilir bu. Olmayabilir. O zaman gene alacağız. Yani ama bence güzel bir fırsat olabilir bu. Yani şu Powell'dan da bir fayda sağlayalım, değil mi, bir defa da olsa. Bu şekilde devam ediyor. Fakat beni burada bunu benim arkadaşım da sabahtan bana gönderdi. Bakın, benim en ilgimi çeken şey burada bu. Hedge fund traders are pushing their firms into Dubai and Abu Dhabi. Bunun altındaki eski haber o da önemliydi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde hedge fonların artıyor olması, daha fazla yatırım alıyor olmaları bu haberle birlikte bulunmuş ama traders are pushing their firms into Dubai and Abu Dhabi. Bakın, Hürmüz Boğazı'ndan bahsediyoruz, değil mi? Hürmüz Boğazı'nın tam karşısında ne var? İşte Ras El Kayma var. Onun da altında işte diğer emirlikler falan. Dubai, yani orada, yani Hürmüz Boğazı'nda tam işte karşısında sayılacak bir yerde Dubai var. Abu Dhabi var. Finans merkezleri var burada. Ve burada anlatılan şey, Singapur'da bir portföy yöneticisi ve işte burada bahsedilmişti. Singapur'da bir portföy yöneticisinin hikayesi. Adam bırakıyor işi, gidiyor Dubai'ye. Çünkü artık Singapur'da değil, orada yaşamak istiyor. Orası daha iyi imkanlar sunuyor. Ve bu kişi gidince de 2023 yılında oluyor bu olay. Singapur'daki şirket diyor ki bir dakika ya, bizim adamların hepsi kalkıp buraya gidiyorsa biz de oraya gidelim. Ve işte bu makalede Londra'dan da insanların kalkıp oraya gittiği ve oradaki finans merkezinin bu sayede büyüdüğü anlatılıyor. Şu anda da bütün bu Hürmüz Boğazı kapatılacak, kapatılmayacak, işte bu savaş olaylarına rağmen oraya fon yöneticilerinin ve fon şirketlerinin gelmeye devam ettiği anlatılıyor. Bakın ne kadar önemli. Siz iyi bir ortam sağlayabiliyorsanız, etrafınızda gerçek anlamda ateş çemberi olsa bile hem sermayeyi, parasal sermayeyi hem de insan kaynağını çekebiliyorsunuz ülkenize. Ya bu ne kadar önemli bir şey. Buradan çıkarılacak çok ders var yani. Bu Abu Dhabi'den, Dubai'den,
Bir de mesela niye kaybediyor bu insanları Londra? Niye kaybediyor bu şirketleri Singapur? Yanlış olan şey orada ne? Burada doğru olan şey ne? Bunlar üzerinde kafa yormak lazım. Neden yormak lazım? Çünkü bizde de güya bir finans merkezi var, değil mi? Gayrimenkul projesi gibi neredeyse düşünülmüş bir iş. Yani bunun arka planında sağlanacak imkanlar, yasal düzenlemeler, buraya yurt dışından gelecek kişileri, yani kişiler için cazip hale getirmek bir ülkeyi, bunlar pek düşünülmemiş ki Dubai nere, İstanbul Finans Merkezi nere diyoruz. Çok acıklı. Bugün birisi de bana sormuş, diyor ki İsrail'in borsası nasıl savaş öncesinden daha yukarıda ve rekor kırıyor, yani bizim borsa İstanbul bu halde. Yani bir tehdit bekleniyordu. Orada bir risk vardı. Savaş çıkacak mı? İran bombalayacak mı falan. İşte hepsi de oldu. Bakıldı. Bütün o belirsizlik ortadan kalktı. İşte ne kadar ne olabileceği falan görüldü. Borsası da yoluna devam ediyor. Altyapının güçlü olmasıyla ilgili bir şey bu. Yani serbest piyasa ekonomisini benimsemekle, hukukun üstünlüğünü benimsemekle ve üstelik de burada eee, bu belirsizliğin ortadan kalkmasıyla ilgili bir şey. Şimdi biz de niye onun borsası çıkıyor da bizimkisi düşüyor diyoruz. Bizde halen daha belirsizlik devam ediyor çünkü. Çok acı şeyler bunlar. Evet, gene de bir şeyler söyleyelim mi? Söyleyelim. Bizim borsa tabii iyi değil şu anda. Yani ben tekrardan 9900'e çıkmasını bekliyorum ama işte yükselişleri de dibine kadar satış fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Yani kötü tabii ki bu piyasada ama sakin olun. Sakin olun demeye devam ediyoruz. Sakin olun diye diye buralara geldik diyenler de var. Valla şöyle, zaten aslında aylar yıllar öncesinden söyledik. Buralarda fazla durmayın. Öyle bacası tütenlere falan böyle itibar etmeyin ama illaki borsada duracağız, illaki borsadan kazanacağız diyen insanlar var. Ne diyeyim yani. O zaman da böyle diyoruz. Ama abartılı satışlar olduğunu düşünüyorum yani. Ee, Dün Dow Jones'ta bir miktar düşüş vardı. O da çok önemli olduğunu düşünmüyorum. S&P'de işte tekrar 6000'in altına geldi. Bekliyoruz, herhangi bir şey almıyoruz. Şu Powell'da bir konuşsun, bir görelim bakalım. Nasdaq'ta da düşüşler vardı. Tamam, yani orada da aynı şekilde. Bir görelim, bir bekleyelim. Bakın, sakin olmak. Bir de yani yatırım yaptığınız şey de tabii ki burada önemli. Çok önemli bu piyasalarda. Bakın şuralardan ben alın demiştim. Bu düştü. Tamam, bu Trump'ın da ne yapacağı belli artık. Bu adam işte %20 koyacağım, %25 koyacağım gümrük falan diyordu demiştim. Ve alakasız bir şeyler yaptı. %20-25 koyacak biz gümrük derken 60'lar 50'ler falan, sonra 100'lere de çıkarttı. Bakın oradan sonra %15'lik bir düşüş gerçekleşti. %16'ya yakın neredeyse. Fakat şu anda %10 yukarıdayız. Değil mi? Yani şurada alıp sakin olan adam bugün şu anda dolar bazında %10 kârda. Burada alıp panikleyen adam şu diplerde satan hem zararına sattı hem de bu %25'e yakın yükselişi de kaçırdı. İşte onlar hedge fundlar, hedge fonlar. Demin bahsettiğimiz o Abu Dhabi'ye, Dubai'ye giden adamlar. Yani bu aldıkları paraları da hak ediyorlar mı derseniz, belki hak edenleri vardır ama şurada parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Şimdi endeksi yenebilen fonların sayısı yani bir yıl içerisinde Amerika'da %50'yi falan buluyor. Yani bazı seneler %50'den fazla olabilir, bazı seneler %40'a falan düşebilir. Endeksi yenebiliyorlar. Bizde halka arzlar olayıyla böyle artık çarpıtılmış böyle performanslar var. O zaman işte biz ne biçim yendik falan, bir sürü fon yendi falan diyor. Halka arıza girdiği için. Yoksa BIST 100'dekileri alıp satarak BIST 100'ü yenebilmek o kadar kolay bir iş değil. Gene de yeniyorum diyenler olabilir. Güzel. Tebrik ediyorum. Şimdi bir senede olabiliyor bu. Bir senede olabiliyor. Ama 5 sene dediğiniz zaman bu
oran giderek düşüyor. Yani 5 sene sonunda performansı S&P 500'ü yenebilmiş. S&P 500'ün 5 yıllık performansını yenebilmiş. Dediğiniz zaman bu %11'e düşüyor. Portföy yöneticilerin bak %11'e düşüyor S&P 500'ü yenebilenler. Yani siz endeks fonu aldığınız zaman, bir S&P 500 endeks fonu aldığınız zaman Boğa Hazretlerin %89'undan daha başarılı olacaksın. %89'u e, kadarından başarılı olacaksınız 5 yıl içerisinde. Bak ne kadar önemli. Yani neredeyse %90'ından daha iyisiniz yani bu adamların. Sadece %10-11'inden iyi değilsiniz. Bütün yaptığınızda endeks fonu almak, değil mi? Hep de bana soruluyor. Hocam cazip hisseler yapsanız olmaz mı? Ya bakıyoruz cazip hisselere. Biyoteknoloji şirketleri, çünkü özel bir ilaç bulacak, uçacak deniyor. Ya da işte kripto madencileri falan, işte zamanında çok düşmüşler. 1/3'e inmişler. Şimdi tekrar çıkacaklar, eski haline gelecek, 3 katına çıkacak diye böyle şeyler çıkıyor karşımıza yani. Çok anlamlı gelmiyor bana. Evet, bu durumda peki kriptolar, ya bu kriptolar kumar gibi oldu demişti bir arkadaş. Gibi değil, zaten öyle. Yani bir karşılığı olmayan şeyler bunlar. Dolayısıyla şu anda aşağı yönde hareket devam ediyor. Bitcoin'de SATA döndü demiştik. Şuradan da tekrar dirençten de aşağı gelip düşüş teyit aldı. Gene bu 103.000'i desteğini test edecektir diye düşünüyorum. Ether de SATA döndü. O da belki tekrar 2400 desteğini test edecektir diyorum. Ripple da SATA döndü. O da 2.11 desteğini test edecektir diye düşünüyorum. Niye böyle? Daha 2-3 gün evvel ala dönmüştü, nasıl oldu falan diyen arkadaşlar oluyor. Arkadaşlar, savaş var. Savaşta ala da dönüyor, SATA da dönüyor. Tabii ki yani. Savaş daha da şiddetlenecek deniyor, SATA dönüyor. Savaşın şiddeti azaldı deniyor, ala dönüyor. O zaman ne yapacaksınız? Belki biraz daha böyle soğukkanlı yaklaşacaksınız olaya. Şu Bitcoin'de bakın, şöyle uzaktan bakın Bitcoin'e ne olmuş. Şöyle 101.000 falan, 100.000 buralarda falan böyle bayağı artık şeyler var, değil mi? Artık en dip noktalar var böyle. Belki oralara kadar gelecek. Oradan başını yukarı kaldıracak. O zaman alınır. Yok elimizde varsa o zaman bekleyin yani. Ether, bak orada da gözle görülüyor mu? Şöyle zaten 2400 var da onun altına da sarkmış, şöyle 2360'a falan da şurası da görüldüğü gibi sarkmış. Bekleyin. Oralardan yukarı dönünce tekrar alın. Elinizde varsa tutun. Ripple bak zaten 2.04. Şurada gözle görülüyor işte. Yani var burada gözle görülen. 2.11 olmazsa orası da var yani. Oralardan yukarı dönerse alırsınız. Yani kumar gibi mi? Zaten öyle. Karşılığı yok. Intrinsic bir değeri yok. Ve şunu da gördük yani. Altından hep karşılaştırıyorlar Bitcoin'i. Kriz oldu, savaş çıkıyor falan denince altın yükseldi, Bitcoin düştü. Değil mi? Demek ki güvenli liman olarak Bitcoin'e göre çok daha iyi bir alternatif olarak görmüş piyasa. Altına gitmiş. Bitcoin'i de riskli varlık olarak görüp satmış. Biri riskli varlık, biri riskten kaçınma aracı olarak değerlendiriliyor. O yüzden Bitcoin altının yerine geçecek ya da altından daha bile iyi olacak iddialarının mesnetsiz olduğunu piyasa göstermiştir. Gören ya da görmek isteyen gözlere. Şimdi peki bu durumda gümüşten bahsedelim önce. Altından önce gümüş var. Gümüşte şöyle bir üçgen içerisinde hareket etti. Şöyle işte kırdı. Onu da yukarıya doğru. Biz de tekrar alın dedik. Şimdi bu durumda hani bu Powell'la geri gelebilir vesaire bir şeyler olabilir ama zaten bu üçgende benim daha önceden çizmiş olduğum 38-75 hedefini hedefliyor formasyon. Orayı gösteriyor. 38-75 hedefimiz devam ediyor. Gümüş alınabilir mi? Şimdi Powell'dan önce alınır mı derseniz
alınabilir bence. Ya da imkanınız varsa Powell sırasında bir düşüş gelirse alınabilir. Şunun için söylüyorum. Normalde başka bir şey olsa bekleyin derim. Almayın, bekleyin, durun derim. Bir adam söylesin, bir düşsün, ondan sonra bakalım. Fakat buna ne diyorlar traderlar? Geçenlerde ben de size söylemiştim. Şeytanın madeni diyorlar. Hiç olmadık bir anda, beklemediğiniz bir anda tak diye %1-2 atabiliyor. Ve siz o yükselişi kaçırmış oluyorsunuz. O yüzden alacaksınız uygun bir yerden, tutacaksınız, bekleyeceksiniz. Şimdi Powell konuştu, düştü. O sırada siz de Forex'ten şundan bundan alabiliyorsanız aldınız. Güzel. Ama sabah bir bakmışsınız belki daha beter artmış. Şimdi ben o yüzden yatırım fonlarıyla Tefas'tan şundan bundan alıyorum diyen adama o zaman al bekle diyoruz. Ama bu Forex'ten yapıyorum diyenler tamam. Yani olabilir. Şöyle 36'ya kadar falan geri çekilirse iyi bir alım fırsatı verebilir size. Şöyle bak gözle görülüyor 35-90 falan gibi. Yani şeytanın madeni demişler. O yüzden beğeniyoruz. Beğenmeye devam ediyoruz. İyi de kazandırdı aslında. Değil mi? Yani bu altında satalım, kârı cebimize koyalım dedik. Peki gümüş almayı tavsiye ediyor musunuz dedi insanlar. Ediyoruz dedik. Bak o zamanlar 32-33 dolardaymış. 33 dolardan gelmişiz 37 dolara. İyi kazandırmış bence. Yani e, peki altında 3400 doların altında düşüyorsa sat demiştik. Düştü. 3400 doların altındayız. Ve de ve de nükleer silah mı kullanılacak? Nükleer silah kullanılmayacak ama Amerika mı savaşa girecek? Hürmüz Boğazı mı kapanacak? Bilmem ne mi olacak gibi böyle şeylerin konuşulduğu bir günlerde böyle arkadaşlar size bir şey ifade ediyor mu bunlar? Yani bence ediyor olması lazım. Dolayısıyla bugünlük de bu kadar.